Ders 1. Sorunların ele alınması. Bu makul görünüyor. Anlaşmamızın ödeme koşulları nasıl? Aylık bir ödeme planı öneriyoruz. Her iki taraf için de daha kolaydır. Bu adil görünüyor. Aylık ödemeler bütçelemede yardımcı olabilir. Kesinlikle. Mali durumumuzu düzenli tutmamızı sağlar. Bu düzenleme konusunda ikimizin de aynı fikirde olduğumuzu takdir ediyorum. Evet. Açık iletişim başarılı bir ortaklığın anahtarıdır. Her şeyi yazılı olarak belgelediğimizden emin olalım. Kesinlikle. Anlaşmamızın bir kaydının olması önemlidir. Şartların taslağını hazırlayıp incelemeye göndereceğim. Ders 2. Market alışverişi tercihleri. Alışveriş yaparken organik ürünleri mi yoksa normal ürünleri mi tercih edersiniz? Genellikle düzenli olarak satın alırım ancak organik seçenekleri denemeye de açığım. Bu iyi bir yaklaşım. Organik genellikle daha sağlıklı olabilir. Evet. Organik meyve ve sebzelerde daha az böcek ilacı bulunduğunu duydum. Kesinlikle. Sık sık yediğimiz yiyecekler için dikkat edeger. Kabul ediyorum. Faydalarını araştıralım ve aradaki fiyat farkına değip değmeyeceğini görelim. Harika fikir. Sağlığım için en iyi seçimleri yaptığımdan emin olmak istiyorum. Ben de. Her iki seçeneği de kontrol etmek için bir alışveriş gezisi planlayalım. Birlikte neler keşfedeceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 3. Projeleri düzenleme. Evet, yaptım. Üstleri farklı kategorilere ayırarak başladım. Bu, organize olmaya başlamanın akıllıca bir yolu gibi görünüyor. Her şeyin açıkça ortaya konduğunu görmek gerçekten yardımcı oluyor. Kesinlikle. Kategorize ettikten sonra neyi saklayacağınıza veya atacağınıza karar vermek daha kolaydır. Evet. Daha da basit hale getirmek için kutuları da etiketledim. Bu harika bir fikir. Etiketler, bir şeyler ararken çok fazla zaman kazandırır. Kesinlikle. Her şey organize olduğunda kendimi daha üretken hissediyorum. Tamamen katılıyorum. Düzenli bir alan, düzenli bir zihne yol açabilir. Bir ara benzer bir düzenlemeyi birlikte yapalım. Ders 4. Cihaz alışverişi. Gadgetler için alışveriş yapmaktan hoşlanıyor musunuz? Evet, mağazadaki yeni elektronik eşyaları keşfetmeyi seviyorum. Bu harika. Her zaman çok fazla yenilikçi ürün çıkıyor. Kesinlikle. Yeni teknolojinin neler yapabileceğini görmek heyecan verici. Neyin satın almaya değer olduğunu görmek için yorumları okumaktan keyif alıyorum. Ben de. Yorumlar bilinçli kararlar vermeme yardımcı oluyor. En son baktığınız gadget hangisi? Akıllı ev cihazlarına bakıyorum. Gerçekten kullanışlı görünüyorlar. Bunlar harika. Günlük görevleri çok daha kolay hale getirebilirler. Ders 5. Yoga'nın faydaları. Yoga'nın hem zihne hem de bedene kesinlikle faydası vardır. Hiç denedin mi? Evet, odaklanmayı sürdürmek için haftada birkaç kez yoga yapıyorum. Bu harika. Kendim için bir rutin başlatmak istiyordum. Stresi azaltmak ve esnekliği artırmak için harika bir yoldur.
Farkındalık ve odaklanmaya da yardımcı olduğunu duydum. Kesinlikle. Size anda olmayı öğretir. Denemek için sabırsızlanıyorum. Hangi stili uyguluyorsunuz? Yeni başlayanlar için mükemmel olduğundan genellikle hatha yoga yapıyorum. Ders 6, otel arama. Henüz değil. İnternetten araştırdım ama mükemmel oteli bulamadım. Bu sinir bozucu olabilir. Bir otelde ne arıyorsunuz? Rahat, iyi olanaklara ve uygun bir konuma sahip bir şey istiyorum. Bunlar kesinlikle rezervasyon sırasında dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Evet. Ayrıca önceki misafirlerin olumlu değerlendirmeleri olan yerleri tercih ediyorum. Bu akıllıca. Yorumlar otelin kalitesi hakkında fikir verebilir. Kesinlikle. Seyahatim sırasında keyifli bir konaklama geçirdiğimden emin olmak istiyorum. Birlikte aramaya devam edelim. Belki çok şey bulabiliriz. Bu bir plana benziyor. O aramadaki yardımınız için teşekkür ederim. Ders 7, nesneleri hızla bulmak. Bu harika bir özellik. Bir şeyleri hızlı bir şekilde bulmayı kesinlikle kolaylaştıracaktır. Kabul ediyorum. Her şeyin organize olması, zamandan ve hayal kırıklığından büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar. Evet. Bazı uygulamaların ögeleri anında bulmak için bir arama işlevine sahip olmasını seviyorum. Bu özellikler gerçekten faydalıdır. Teknolojinin günlük görevlerimizde bize yardımcı olması güzel. Kesinlikle. Kayıp eşyaları aramak yerine daha önemli şeylere odaklanmamızı sağlar. Ve ihtiyacınız olan şeyi zahmetsizce bulabilmek çok rahatlatıcı. Kesinlikle. Keşke daha fazla aracın benzer işlevleri olsaydı. Kesinlikle. Hayatı çok daha pürüzsüz ve verimli hale getirirdi. Hayatımızı kolaylaştırabilecek diğer kullanışlı özelliklere göz atalım. Ders 8, sipariş miktarlarını görüşmek. Sipariş miktarına gelince, bunu da yeniden müzakere edebiliriz diye düşünüyorum. Elbette. Her iki taraf için de ise yarayan bir denge bulmak önemlidir. Evet. Miktarı ayarlamak bütçe gereksinimlerimizi karşılamamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Ayrıca daha iyi fiyatlandırma fırsatları yaratabilir. Kabul ediyorum. Yeni şartlarımızı net bir şekilde özetleyen bir teklif taslağı hazırlayalım. İyi bir fikir. Açık iletişim herhangi bir karışıklığın önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu yeni düzenlemenin faydalarını da vurgulayacağımdan emin olacağım. Mükemmel. Bu şekilde teklifimizi güçlü bir şekilde savunabiliriz. Bunu tedarikçiyle görüşmek üzere yakın zamanda bir toplantı ayarlayalım. Ders 9, Wi-Fi sorunları. Etkinlik sırasında Wi-Fi kesintili olabilir, bu endişe verici. Bu anlaşılabilir bir durum. Arıza durumunda bir yedek plan var mı? Evet, yedek olarak kullanılabilir bir mobil erişim noktasına sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu akıllıca bir fikir gibi geliyor. Bağlantıda kalmamızı sağlayacak. Kesinlikle. Teknik zorluklarla karşılaşmaktansa hazırlıklı olmak daha iyidir. Evet. Olayların Wi-Fi sorunlarıyla boğuştuğunu gördüm ve bu kaotik olabiliyor. Ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak istiyorum.
Her şeyi önceden ayarladığımızdan emin olalım. İyi düşündün. İhtiyacımız olan cihazları ve pil seviyelerini kontrol edeceğim. Harika. Birlikte sorunsuz ve başarılı bir etkinlik saklayabiliriz. Ders 10, tiyatro planları. Mükemmel. Sabah 10'da tiyatro girişinde buluşalım mı? Elbette. Bu benim için ise yarıyor. Biletlerimizi önceden internetten mi almamız gerekiyor? Evet. Bunları çevrimiçi hale getirmek bize zaman kazandıracak ve uzun kuyruklardan kaçınmamıza yardımcı olacaktır. Bu harika bir plan. Beklemek yerine gösterinin tadını çıkararak daha fazla zaman geçirmeyi tercih ederim. Kesinlikle. Ayrıca iyi koltuklar almamızı garanti eder. Evet. Performansı göreceğim için heyecanlıyım. Bu konuda harika şeyler duydum. Ben de. Unutulmaz bir deneyim olacak. Bekleyemiyorum. Gösteri başlamadan önce bir şeyler atıştırmayı unutmayın. İyi bir fikir. Küçük bir ikram deneyimi daha da iyi hale getirecek. Ders 11, Tarihsel Baklam. Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılaştığı en büyük sınav olan İç Savaş sırasında başkandı. Evet, tarihin ulusu şekillendiren çalkantılı bir dönemiydi. Kesinlikle. Böyle bir kriz sırasındaki liderliği dikkat çekiciydi. Kabul ediyorum. Sayısız hayatı etkileyen inanılmaz derecede zor kararlar vermek zorunda kaldı. Evet ve onun birliğe ve özgürlüğe olan bağlılığı bugün hala kutlanıyor. Aslında, onun eylemlerinin tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğini incelemek büyüleyici. Önemli anları ve onlardan alabileceğimiz dersleri öğrenmeyi seviyorum. Ben de. Tarihin bize dirençlilik ve cesaret konusunda öğreteceği çok şey var. Yakın zamanda bu döneme odaklanan bir müze ziyareti planlayalım. Ders 12, Yapıcı geri bildirim. Başlamadan önce tartışmak istediğiniz özel bir şey var mı? Daha fazla görsel ekleyerek sunumu geliştirebileceğinizi düşünüyorum. Bu harika bir öneri. Görseller bilgiyi daha ilgi çekici hale getirebilir. Kesinlikle. Anlatmak istediğiniz noktaları açıklamanıza ve dinleyicilerin dikkatini canlı tutmanıza yardımcı olurlar. Geri bildiriminizi takdir ediyorum. Daha fazla resim ve grafik eklemeye çalışacağım. Mükemmel. Sunumunuzun genel etkisini gerçekten artıracaktır. Teşekkür ederim. Mesajımın açık ve akılda kalıcı olduğundan emin olmak istiyorum. Rica ederim. Yardım etmek için buradayım ve harika iş çıkaracağını biliyorum. Büyük günden önce cilalandığından emin olmak için birlikte gözden geçirelim. Ders 13, Dinlenmek. Günaydın. Sanırım bu gece erken gelip iyi bir gece uykusu çeksen iyi olur. Bu iyi bir fikir. Yarın önümde yoğun bir gün var. Evet, enerjinizi korumak ve odaklanmak için dinlenme çok önemlidir. Kesinlikle. Planlanan faaliyetlerde elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Uyku hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Tamamen katılıyorum. Gözden kaçırmak kolaydır ama büyük bir fark yaratır. İkimiz de bu gece yeterince uyumaya söz verelim. Evet.
İyi dinlenmiş bir zihin üretken bir zihindir. İyi bir gece uykusu ve yarın başarılı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Ders 14, Özel teklifler. Bu hizmet için herhangi bir özel teklifiniz veya indiriminiz var mı? Kesinlikle. Size uygun promosyonlar olup olmadığına bakacağım. Bu harika olurdu. Biraz para biriktirmek her zaman bir bonustur. Evet. Kullanabileceğimiz bazı sezonluk indirimler olduğuna inanıyorum. Harika. Her zaman potansiyel tasarruflar hakkında soru sormaya değer. Kesinlikle. Web sitesini kontrol edeceğim ve sizin için neler bulabileceğime bakacağım. Teşekkür ederim. Benim için bu konuyu araştırdığın için minnettarım. Sorun değil. Mümkün olan en iyi teklifi aldığınızdan emin olmak istiyorum. Ne öğreneceğinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Ders 15, Hafta sonu planları. Henüz emin değilim, hafta sonu planlarımız için bir fikriniz var mı? Yürüyüşe çıkabiliriz diye düşündüm. Havanın güzel olması gerekiyor. Harika bir fikir gibi görünüyor. Açık havada vakit geçirmeyi seviyorum. Ben de. Rahatlamanın ve doğayla bağlantı kurmanın mükemmel bir yolu. Kesinlikle. Aklınızda belirli bir yol var mı? Evet. Keşfetmeyi çok istediğim muhteşem manzaralara sahip güzel bir parkur var. Kulağa harika geliyor. Manzarayı görmek ve temiz havanın tadını çıkarmak beni heyecanlandırıyor. Haydi biraz atıştırmalık hazırlayalım ve bir gün geçirelim. Harika plan. Yürüyüş maceramız için sabırsızlanıyorum. Ders 16, Yaz planları. 2 hafta orada kalacağım ve annesi beni eve götürecek. Kulağa hoş geliyor. Böyle destekleyici arkadaşlara sahip olmak harika bir duygu olsa gerek. Evet, orada vakit geçirmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. 2 hafta dinlenmek ve keşfetmek için güzel bir süre. Kesinlikle. Bazı yerel turistik mekanları ziyaret etmeyi ve plajın tadını çıkarmayı planlıyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Umarım harika vakit geçirirsiniz. Teşekkürler. Sizlerle paylaşmak için bol bol fotoğraf çekeceğim. Bunu çok isterim. Maceralarınız hakkında her şeyi duymak için sabırsızlanıyorum. Geri döndüğümde size tüm detayları anlatacağıma söz veriyorum. Ders 17, Giysileri yerleştirme. Satın almadan önce her şeyin iyi uyduğundan emin olmak önemlidir. Kesinlikle. Özellikle online alışverişlerde iadelerden kaçınmak istedim. Evet, bir şeyleri ilk önce denemek daha sonra pek çok güçlükten kurtarabilir. Tamamen katılıyorum. Bir şeyin geldikten sonra uymadığını öğrenmek çok sinir bozucu. Kesinlikle. Her zaman beden tablolarını kontrol ediyorum ve yorumları da okuyorum. Bu akıllıca bir strateji. Ögelerin nasıl çalıştığına dair size fikir verebilir. Evet, kumaşı da dikkate almayı unutmayın, bazı malzemeler farklı şekilde uyar. İyi bir nokta. Esnek kumaşları tercih ediyorum çünkü daha bagisleyici olma eğilimindeler. Aynı şekilde. Alışveriş yaparken zaman ayırdığımızdan emin olalım. Ders 18, Utangaçlığın üstesinden gelmek. Kalabalık yerlerden de korkuyorum, bunaltıcı olabilirler.
Tamamen anlıyorum. Yorgunluktan kaçınmak için yorgun olmayan saatlerde seyahat etmeye çalışıyorum. Bu harika bir fikir. Kalabalık olmadığında çok daha rahatlatıcı oluyor. Evet. Daha az insan olduğunda çevremden keyif almanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Kaygılı hissetmeye başladığımda derin nefesler de işe yarıyor. Kabul ediyorum. Nefesime odaklanmak bu gibi durumlarda sinirlerimi yatıştırıyor. Önemli olan bizim için ise yarayan teknikleri bulmaktır. Evet. Kalabalık durumlarla karşılaştığımızda birbirimize destek olacağımıza söz verelim. Kesinlikle. Biraz cesaretle her şeyin üstesinden birlikte gelebiliriz. Ders 19, Havaalanı Güvenliği. Uçağa binmeden önce tekrar güvenlikten geçmemiz gerekiyor mu? Evet, hadi güvenliği geçip daha sonra kapımızı bulalım. Güvenlik kontrolleri konusunda her zaman biraz kaygılıyım. Ben de. Ancak güvenlik nedeniyle ayrıntılı olmak iyidir. Kesinlikle. Her şeyin hazır olduğundan emin olmak istiyorum. Aynı şekilde. Biniş kartlarımızın ve kimliklerimizin kolayca erişilebilir olduğundan emin olalım. İyi bir fikir. Süreci daha hızlı ve daha az stresli hale getirecek. Enerjimizi yüksek tutmak için sonrasında bir şeyler atıştırabiliriz. Kulağa mükemmel geliyor. Bir şeyler yedikten sonra kendimi her zaman daha iyi hissediyorum. Ders 20, Fikirler için beyin fırtınası yapmak. Projemize nereden başlayacağınıza dair herhangi bir öneriniz var mı? Yaratıcı enerjinin akmasını saklamak için beyin fırtınası yapmayı deneyebilirsiniz. Bu harika bir öneri. Beyin fırtınası yaparken zihin haritalamayı seviyorum. Evet. Farklı fikirler arasındaki bağlantıları görselleştirmeye yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca daha sonra düşüncelerimizi organize etmemizi kolaylaştırır. Bu hafta buna biraz zaman ayıralım ve neler bulacağımızı görelim. Heyecanlıyım. İşbirliği her zaman daha yenilikçi fikirlere yol açar. Kesinlikle. Birlikte neler yarattığımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Bir tarih belirleyelim ve bunu eğlenceli bir beyin fırtınası oturumuna dönüştürelim. Ders 21, Koltuk seçimi. Hey Anna, etkinlik için belirli bir koltuk seçtin mi? Merhaba John, evet. Daha iyi görebilmek için pencereye yakın koltukları seçtim. Kulağa harika geliyor. Aksiyona yakın olmayı tercih ediyorum. Anladım. Ön tarafa yakın olmak oldukça heyecan verici olabilir. Kesinlikle. Başka yerleri düşündünüz mü? Ortak ismi düşündüm ama pencerenin yanındaki dogalisi'yi seviyorum. Bu mantıklı. Dogal isik hoş bir atmosfer yaratabilir. Kesinlikle. Ayrıca deneyimlerimize hoş bir dokunuş katıyor. Her şeyi oturduğumuz yerden görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 22, Muhteşem manzaralar. Gözüme çarpan deneyimlerden biri Güneş piramidinin tepesine tırmanmaktı. Bu inanılmaz geliyor. Oradan manzarayı ancak hayal edebiliyorum. Nefes kesiciydi. Çevredeki panoramik manzaranın tadını çıkardım. Vay! Unutulmaz bir an olsa gerek. Gerçekten öyleydi.
Zirvede dururken kendimi tarihle bağlantılı hissettim. Bir gün orayı ziyaret etmeyi ve bizzat deneyimlemeyi çok isterim. Malisin. Sitenin enerjisi ilk elden hissetmeniz gereken bir şeydir. Kesinlikle seyahat listeme ekliyorum. Gelin birlikte bir gezi planlayalım ve bu tarihi harikaları keşfedelim. Ders 23, Eğlenceli anılar. Biz de güldük. Okula giderken çok komik bir an yaşadık. Gerçekten mi? Ne oldu? Çok ani yakalayacak bir kamerası olmasını dilediğini söyledi. Bu çok komik. Bu spontane anlar her zaman en güzel anıları oluşturur. Evet. Çoğu zaman en büyük gülümsemeleri getiren küçük şeylerdir. Kabul ediyorum. Eğlenceli deneyimler için gözlerimizi her zaman açık tutmalıyız. Kesinlikle. Bir dahaki sefere kameranızı hazırlamayı unutmayın. Bundan emin olacağım. Maceralarımızı belgelemeyi seviyorum. Daha eğlenceli anılar yaratabileceğimiz daha fazla gezi planlayalım. Ders 24, Seyahat özlemleri. Kyoto'yu ziyaret edip geleneksel kültürlerini deneyimlemek istiyorum. Kulağa harika geliyor. Kyoto güzel tapınakları ve bahçeleriyle tanınır. Evet. Kiraz çiçekleri ve tarihi yerler hakkında çok şey duydum. Tarih ve kültür açısından zengin bir şehir, buna bayılacaksın. Kendimi Kyoto'nun sunduğu her şeye kaptırmak için sabırsızlanıyorum. Oraya gitmişken geleneksel çay törenlerini mutlaka denemelisiniz. Bu benim listemde. Kültürü ilk elden deneyimlemek istiyorum. Yerel mutfağı keşfetmeyi de unutmayın, çok lezzetli. Kesinlikle. Yaşayacağım tüm yemek maceraları için heyecanlıyım. Ders 25, Para tasarrufu. Hey, etkili bir şekilde nasıl tasarruf edersiniz? Ben de aynısını yapıyorum. Harcamalarımı dikkatli bir şekilde yönetmek çok önemli. Kesinlikle. Her ay bir bütçe belirlemeye ve buna bağlı kalmaya çalışıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Harcamalarımı önceliklendirmeme yardımcı oluyor. Evet. Ayrıca fırsat buldukça indirim ve fırsatlar ararım. Ben de. Kuponlar ve indirimler bütçeyi genişletmeye gerçekten yardımcı olabilir. Para tasarrufuyla ilgili ipuçlarını paylaşalım ve her birimiz için neyin ise yaradığını görelim. Harika fikir. Birbirimizin deneyimlerinden öğrenebiliriz. Birlikte tasarruflarımızın artmasını sağlayabiliriz. Ders 26, Doga'nın güzelliği. Parktaki şelale çok güzel, iki farklı şelalesi var. Vay! Şahsen görmenin muhteşem bir manzara olduğunu duydum. Evet. Düşen suyun sesi çok sakinleştirici ve huzur verici. Tahmin edebiliyorum. Doga'nın ruhlarımızı tazelemenin bir yolu var. Kesinlikle. Rahatlamak ve açık havada eğlenmek için harika bir yer. Güzelliğini birlikte yaşamak için yakın zamanda bir ziyaret planlayalım. Bunu çok isterim. Yogun hayatlarımızdan harika bir kaçış olacak. Evet. Doga'da geçirilen bir gün her zaman iyi bir fikirdir. Haydi bir piknik hazırlayalım ve bir gün geçirelim. Ders 27,
sporda kadınlar. Kadınların spora katıliminde eşitliği saklama mücadelesi uzun bir yolculuktu. Evet, gerçekten öyle. Kadınlar her düzeyde rekabet etme hakları için çok mücadele ettiler. Kesinlikle. Bugün pek çok sporcunun engellere aştığını görmek ilham verici. Aslında, olimpiyatlar gibi etkinlikler kadın sporcuların inanılmaz yeteneklerini sergiliyor. Evet, sporda fırsat eşitliğinin önemi konusunda farkındalığın artmasına yardımcı oluyor. Kabul ediyorum. Görünürlük arttıkça genç kızlar spor yapmaya daha fazla teşvik ediliyor. Kesinlikle. Spordaki rol modeller gelecek nesillere ilham verebilir. Başarılarını kutlamak ve eşitlik için çabalamaya devam etmek çok önemli. Evet. Birlikte sporda kapsayıcılığı herkes için teşvik edebiliriz. Ders 28, paketleme esasları. Unutmayın, 100 mililitreyi asan siviler el çantanıza giremez. İyi bir nokta. Uygun şekilde paketleyeceğimden ve şişelerimi kontrol edeceğimden emin olacağım. Evet, güvenlik açısından temel eşyalarınızı ayrı bir çantaya koymayı unutmayın. Bu akıllıca bir fikir. Havaalanındaki süreci daha sorunsuz hale getirecek. Kesinlikle. Son dakika stresinden kaçınmak için her zaman önceden hazırlanırım. Ben de. Özellikle seyahat ederken organize olmak daha iyidir. Havaalanına gitmeden önce her şeyi kontrol etmene yardım edeceğim. Teşekkürler. Yardımınızı takdir ediyorum. Paketlemeyi çok daha kolay hale getiriyor. Tüm seyahat ihtiyaçlarımızın hazır olduğundan emin olalım. Ders 29, KİSS aktiviteleri. Kış aylarında keyifle vakit geçirebileceğimiz eğlenceli aktiviteler düşünmeliyiz. Bu harika bir fikir. Ne yapabileceğimize dair herhangi bir tercihiniz var mı? Buz patenine gitmeyi, hatta kar ayakkabısıyla yürüyüşe çıkmayı düşünüyordum. Her ikisi de bir patlama gibi geliyor. Buz pateni her zaman çok eğlencelidir. Evet. Ve kar ayakkabısıyla yürüyüş, güzel kış manzarasını keşfetmemize olanak tanır. Kesin dışarıda olmayı seviyorum. Çok canlandırıcı. Ben de. Hava durumunu kontrol edelim ve maceramız için bir hafta sonu seçelim. Kulağa mükemmel geliyor. Kış sezonunu kucaklayacağım için heyecanlıyım. Daha sonra sıcak çikolata eşliğinde unutulmaz bir gezi yapalım. Ders 30, Robbie Burns'u kutlamak. Ünlü İskoç şairi Robbie Burns'un katkılarını kutlamaya adanmış bir günü var. Evet. İnsanlar bugünü ünlü bir İskoç yemeği yedikleri partilerde kutluyorlar. Hakkısti, değil mi? Geleneksel olarak kutlamalar sırasında servis edilir. Kesinlikle. Birçok kişi yemek yerken şiirlerini okumaktan hoşlanır. Çalışmalarının kültür üzerinde bu kadar kalıcı bir etki yaratması büyüleyici. Kesinlikle. Onun anisini ve İskoç mirasını onurlandırmanın harika bir yolu. Bir gün Burns gecesi yemeğine katılmayı çok isterim. Ben de. Kültür ve gelenekle dolu çok eğlenceli bir deneyim olurdu. Bu özel günü kutlayan yerel etkinliklere göz atalım. Ders 31, yeni yerleri keşfetmek. Evet, daha önce birkaç yeni yer keşfettim.
Bu çok heyecan verici. Bilinmeyen bir yeri keşfetmek her zaman heyecan vericidir. Yeni yerleri ziyaret etmenin getirdiği macera hissini seviyorum. Ben de. Her yerin kendine özgü bir çekiciliği ve anlatılacak hikayeleri vardır. Kesinlikle. Farklı kültürleri ve gelenekleri deneyimlemenin canlandırıcı olduğunu düşünüyorum. Evet. Seyahat etmek zihnimizi açar ve bakış açımızı genişletir. Birlikte geçireceğimiz bir sonraki macera için sabırsızlanıyorum, muhteşem olacak. Kesinlikle. Bundan sonra ziyaret etmek istediğimiz yerlerin bir listesini yapalım. Bir plana benziyor. Yeni yerleri keşfetmek iyi bir arkadaşlıkla her zaman daha iyidir. Ders 32, Aile toplantıları. Her yıl 25 Aralık'ta gerçekleşen bu günü insanlar aileleriyle birlikte kutlamak için bir araya geliyor. Evet. Noel ailelerin bir araya geldiği çok özel bir zamandır. Bu sevgi, neşe ve bayram ruhuyla dolu güzel bir gelenek. Kesinlikle. Yemekleri paylaşmak ve anılar biriktirmek önemli olandır. Bu dönemde ailelerin kendi benzersiz geleneklerini yaratmalarını seviyorum. Evet. Bu gelenekler tatil sezonunu daha da anlamlı kılıyor. Herkesi görmeyi ve tatil şenliklerinin tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Kutlamalar sırasında bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Kesinlikle. O keyifli anları birlikte hatırlamak önemli. Ders 33, Sanat sergileri. Bu harika bir fikir. Gelişmekte olan sanatçıların yer aldığı bir sergi olduğunu duydum. Evet. Sanat dünyasında yeni yetenekleri keşfetmek için harika bir fırsat. Sergilerin farklı tarz ve bakış açılarını nasıl sergileyebileceğini seviyorum. Kesinlikle. Bu sanatçıların ne kadar yeni fikirler getirdiğini görmek heyecan verici. Sergiyi birlikte gezmeyi ve bu sanatçılara destek olmayı planlayalım. Bunu çok isterim. Kendimizi yaratıcılığa kaptırmak ilham verici olacak. Evet. Ayrıca en sevdiğimiz parçaları daha sonra tartışabiliriz. Kulağa mükemmel geliyor. Sanatla ilgili düşüncelerimi birisiyle paylaşmaktan her zaman keyif alırım. Sergi tarihlerini kontrol edip ziyaretimizi yakın zamanda planlayalım. Ders 34, Birlikte çalışmak. Bu sorun değil. En iyisini yapalım ve duruma uyum sağlayalım. Kabul ediyorum. Bazen beklenmedik değişiklikler yeni fırsatlara yol açabilir. Kesinlikle. Üstleri çözerken masayı kullanmamın bir sakıncası var mı? Hiç de bile. Bu süre zarfında düzenli kalmamıza yardımcı olur. Harika. Malzemelerimi buraya yerleştireceğim ve başlayabiliriz. Mükemmel. İşbirliği yapalım ve bu projeyi başarıya ulaştıralım. Evet. Birlikte çalışmak çoğu zaman en iyi fikirleri ortaya çıkarır. Tamamen katılıyorum. Ne yarattığımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi dalalım ve birlikte geçirdiğimiz zamanı en iyi şekilde değerlendirelim.